Duvarlarda gördüğünüz gibi tamiratlarımız olduğu için ilk etapta bu şekilde perlitli alçı yapıyoruz. Bunun adına dolgu alçı da diyorlar. Bizim zaten burası alçısı falan uygulanmış zemin olduğu için tekrardan saten çekmiyoruz. Boya yapacağız. Boyadan evvel de görüldüğü gibi tamiratlarımız var. Onları halledeceğiz. Bunu gördüğünüz gibi ustam önce kenarlarına çekiyor alçıyı. Alçımızda değerli dolgu alçısı var. Şimdi de görüldüğünüz üzere köşebenlerin içine biraz alçı sürdük ve köşebenleri bağlıyoruz. Evet, herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü videomuzun konusu alçı tamiratı. Alçı tamiratını nasıl yapıyoruz onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi perlitli alçımız var. Bu alçı dişli arkadaşlar, böyle dolgu yapmak için kullanılıyor veya duvarda tuğla üstüne vuruluyor direkt. İlk yaptığımız alçı bu oluyor. Ustam şimdi bunu karıştırdı. Kıvamı bu şekilde oluyor. Bundan sonra uygulamaya geçecek. Uygulamayı neyle yapıyor? Uygulamayı da elinde gördüğünüz çelik malayla yapıyor. Diğer alette zaten spatula, onu da biliyorsunuz. Duvarlarda gördüğünüz gibi tamiratlarımız olduğu için ilk etapta bu şekilde perlitli alçı yapıyoruz. Bunun adına dolgu alçı da diyorlar. Alçılar böyle 35 kilo oluyor, perlitli alçılar. Buna dolgu alçı da diyorlar, sıvı alçısı da diyorlar. Dediğim gibi bunu böyle büyük delikleri kapatmak için kullanıyorsunuz veya ilk duvar yüzeyine uygulamak için vuruyorsunuz. Daha sonra bildiğiniz gibi bunu saten alçıyla karıştırıyorsunuz. Karışık diyorlar ona da. Onu da direkt bunu vurduktan sonra vuruyorsunuz. En sonunda saten geliyor. 3 kat uygulanıyor genelde. Alçıyı genelde inşaatlarda bu şekilde uyguluyorlar. Bizim zaten burası alçısı falan uygulanmış zemin olduğu için tekrardan saten çekmiyoruz. Boya yapacağız. Boyadan evvel de görüldüğü gibi tamiratlarımız var. Onları halledeceğiz. Bu şekilde önce boş yerlere dolgusunu yapıyoruz. Osman Ustam bizim alçı ve boya işimizi yapacak. Osman Ustam, bu dolgu yaptığımız yerlere ilk perlitli vuruyoruz, dolduruyoruz. Evet. Daha sonra uygulayacağımız işlemler nedir? Kısaca anlatabilir misin? Sıvayla sateni karıştırıyoruz. Ayıcık perlit alçı. İkileme diyoruz biz onu. İkileme olur, dez dolgusuyla da olabilir. İkileme. Ondan sonra da bunun üstüne 2 kat saten çekiyoruz. Bu arada herhangi bir zımpara falan? En son 2 saten vurduktan sonra zımpara alıyoruz. Astar alıyoruz, 2 kat boya atıyoruz. Anladım. Alçıların arasında herhangi bir zımpara yok. Yok. Sadece kurumasını, çekmesini bekliyoruz. Kurumasını bekliyoruz sadece. Anladım. Yani bu işlemden sonra sıvı alçısıyla saten alçısını karıştırıyoruz. Onu vuruyoruz. Tek kat değil mi Osman Usta? Bu tek kat. Bunun üstüne karışık atıyoruz. Karışık da tek kat. Karışık da tek kat. Üstüne 2 kat saten atıyoruz. Ondan sonra zımpara boya. Ondan sonra zımpara boya. Evet. Bizzat ustasından duydunuz. Yapacağımız işlemin özeti bu şekilde. Saten alçı da şurada var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Burada yazıyor zaten. Saten perdah alçısı. Adı üstünde. Bunu perdahlama için kullanıyoruz. Bunlardan 25 kilo oluyor. Markaların bir önemi yok. Bu al alçı, bu Rigips. Naf var. Naf da kullanılıyor piyasada. Dalsan var. Bir sürü markası var. Yani çok aralarında amşan bir fark yok yani. Kendiniz de bu şekilde evde tamiratlarınızı yapabilirsiniz. Eğer tamir edilecek yüzeyler küçük yüzeylerse, ince yüzeylerse, mesela şuradaki gibi derin değilse
satenle halledebilirsiniz ama ince olması lazım. Eğer yüzeyiniz ince değilse, derinse, derin boşluklarınız varsa, mesela şunun gibi, buraları saten olmaz arkadaşlar. Saten ince bir malzeme, ince bir alçı. Buralara ince kaçacaktır. Buralara önce sıvı alçısıyla, yani perlikli alçıyla, şu alçımızla dolgusunu yapacaksınız. Sonra o güzelce çekecek, kuruyacak. Kuruduktan sonra üstüne elinizdeki alçıyla, yani elinizdeki sıvı alçısıyla saten alçısını karıştıracaksınız. Biraz daha oraya alçı çekeceksiniz, bir kat daha. O alçıyı da çektikten sonra son kat olarak da sadece saten çekmeniz yeterli olacak. Siz tabi evde böyle ufak tefek tamiratlarınız için bu şekilde torbalı almanıza gerek yok. Bunlar kiloyla da satılıyor. Nalburculara gidip kilo olarak da isteyebilirsiniz. 3 kilo 5 kilo şeklinde. Yani 35 kilosu şu kadar oluyor. Oradan kendiniz evinizde ne kadar ihtiyacınız olacağını hesaplayabilirsiniz. Mesela yüzeydeki fazla alçıyı alıp gördüğünüz gibi ustam malada topluyor. Tekrar maladan uyguluyor. Bu şekilde çalışırsanız sizin için daha rahat ve daha kolay olur. Yani mala şart değil. Siz evde eğer ufak tefek tamiratlar yapacaksanız 2 tane spatula da işinizi görür. Ama 2 malzemeyle çalışmanızda fayda var. Bir malzemeyi diğer malzemeye sıyırıp tekrar kullanabilmeniz için. Evet, böyle alçıpanda bizim ek yerlerimiz var, tamir ettiğimiz. Klima borularını falan götürdüğümüz yerler var. Gördüğünüz gibi oralara alçı çekildi. Onun alçısı da nasıl çekiliyor? Şöyle gördüğünüz gibi ustam önce kenarlarına çekiyor alçıyı. Alçımız da derz dolgu alçısı arkadaşlar. O derz dolgu alçısını çekiyor kenardaki. Şu şekilde mesela çekilmemiş yerleri görüyor. Aralara, boşluklara çekiliyor. Daha sonra üstüne derz bandını atıyor. Elindeki de derz bandı zaten. Ondan sonra üstüne saten gelecek zaten. Şu köşelere köşe bent bağlanıyor. Delikli köşe bent dediğimiz şurada var, göstereyim. Şu şekilde 3 metrelik, bunlar 3 metre. Bunlar köşe yerlere bağlanıyor ki köşe düzgün çıksın. Şöyle büyük malzeme. Şuralar içeriye giriyor. Şunlar da köşesine denk geliyor. Yani jilet gibi çıksın diye bu şekilde köşe bent kullanılıyor. Şurada bizim derz dolgu alçımız. Burada yazıyor zaten. Derz dolgu alçısı diye. Bunlar da böyle 30 kilo arkadaşlar. Şurada gözüküyor zaten 30 kilo diye. Bunu kovada suyla karıştırıp hazırlıyorsunuz. Alçıların hepsini suyla karıştırıyorsunuz. Evet, buralar tamir edilmiş yerler. Mesela şu an köşe bentini tekrar bağladık. Kırılmıştı burası. Dediğim gibi daha sonra üstüne saten gelecek.
Ders bandının amacı da bu ek yerleri, alçıpandaki ek yerleri çatlamayı minimize etmek. Yani çatlama oluyor, olmuyor diye bir şey yok. Ne yapsanız da oluyor ama o çatlamanın derinliğini ve çatlama süresini minimize etmiş oluyorsunuz. Ders bandının amacı da bu. Tekrar biraz daha alt çekelim. Yine de biraz çekelim. Evet, şimdi buraya Kesimimizi yap. köşe bentimizi bağlayacağız. İçine önce bir derz alçısı çekildi. Şu kenarlara, boşluklara falan. Oralara derz alçısını çektik. Şu köşeye derz bandı atıldı. Şu köşeye ve içine, şu köşelerine. Şimdi de görüldüğü üzere köşe bendinin içine biraz alçı sürdük ve köşe bendi bağlıyoruz. Köşe bent, şurada bir makas var. Bu makasla kesiliyor. Zaten çok kolay kesimi. Bunlar 3 metre dediğim gibi. Siz istediğiniz ölçüde kesip yerine yerleştiriyorsunuz. Bunu biz derz alçısıyla bağlıyoruz. Sebebi de şu. Saten alçıyla bağlayanlar da var bunu. Fakat saten alçıda şöyle bir durum oluşuyor. Saten alçı bildiğiniz üzere derz alçıdan daha ince bir malzeme. Bu açıdan saten kendini kuruduktan sonra çekiyor ve köşe bendi biraz kastırıyor. Boşluk oluşuyor. Fakat derz dolgu alçısında böyle bir problem olmuyor. Biraz daha dişli olduğu için oraları iyice dolduruyor ve o köşe bendi bağladığınız gibi orada kalıyor. Boşluk da oluşturmuyor. Çatlamayı da minimize etmiş oluyor. Bu sebepten biz köşe bentleri derz dolgu alçısıyla bağlıyoruz. Bunun özeti bu şekilde. Herhangi bir hırdavatçıya, malzemeciye gittiğinizde delikli köşe bent, alçı köşe benti dediğinizde size bunu verir. O şekilde temin edebilirsiniz.